Ben Ayşe Erden, Mersin Torosay ilçesine bağlı Kayrakeşli köyünde yaşıyorum. 27 yaşındayım. Ailemin ilk çocuğuyum. Ailem Yörük, biz de hayvancılıkla uğraşıyoruz zaten. Annemgille birlikte ben de hayvancılıkla uğraşıyorum. 4 kardeşiz, ben en büyükleriyim. Çocukluğumuz hep köyde geçti. Zaten ilkokul ve ortaokulumu köy okulunda okudum. Arkadaşlığım ben ilkokula başladıktan sonra başladı. Çünkü zaten biz göçebe bir hayat sürüyoruz. Yazları yaylaya çıkıp kışında geri köye döndüğümüzde bizim köydeki çocuklarla da kışın yani okul sezonunda arkadaşlık etmiş oluyorum. Benim en yakın arkadaşlarım kardeşlerim ve hayvanlar oldu. Daha sonra lise hayatımı şehirde okudum 2 sene. Sonra oradan bıraktım, geri köye geldim. Kız kardeşim doğacaktı. Zorlu bir doğumda ailemin yanına döndüm. Açık liseden devam ettim. Mezun oldum. Sonra üniversite hayatım başladı. 5 yıl üniversite okudum. Sonra geri köyüme geri döndüm. Hayvancılık yapmaya karar verdim. Bu meslek bana babamdan kaldı. Babama da dedemden, dedeme de dedesinden kalmış. Aslen biz Karaman'dan buraya gelmişiz. Mersin Toroslara. Karamanoğlu yörüklerine bağlıyız. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Aynen 5'te orada oldu güzel ama 6'ya geliyordu. Tabii yine de Üniversite okuduktan sonra geri buraya dönmemin en büyük sebebi ait olduğum yerde mutlu olduğumu fark ettiğim için döndüm. Çünkü şehir hayatı beni oldukça çok yoruyordu. Çünkü Osmaniye gibi küçük bir şehirde okudum. Yani orayı tercih etmemin en büyük sebeplerinden biri bizim buradaki yaşantıya çok benziyor olmasıydı. Ama orada bile ben buradaki huzuru ve mutluluğu bulamadığım için şehirde yapamayacağıma karar verdim. Üniversite okurken bol bol gezme fırsatım oldu benim. Şehir şehir gezdim. Hani birçok kültürlere de şahitlik ettim. Şehir hayatını da çok fazla gördüm. Ve şehir hayatı benim için oldukça yorucu ve sıkıcıydı. Mutlu olmadığım bir yerde de yaşamak istemedim açıkçası. Zaten okuduğum meslekte bilişim sistemleri. Yani biraz kendimi geliştirip tekrar geri köyüme dönerim diye okumuştum. Pandemi dönemine denk geldi. Ben dedim ki Ayşe yani ne işin var? Yani 10 sene kendini yetiştireceksin, geri döneceksin. Geri döneceksin. Sen niye 10 seneni heba ediyorsun dedim. O yüzden köye geri dönüş yaptım. Bu köye dönüş süreci benim için oldukça zor oldu. Çünkü ailem bunu kabullenemedi. Köydeki lisans mezunu olan çok nadir insanlardan biriydim ben de. Özellikle yörüklerde. Çünkü yörüklerde genelde çocuklar okutulmaz. Hayvancılık yaparlar. Ben okumuştum ve okumama rağmen geri köye gelmiştim. Bu çok kabul edilebilir bir şey değildi. Çok zorlandım. Ailemi ikna etmekte zorlandım. İşte büyüklerimi ikna etmekte zorlandım. Ama şu an 3. senemi tamamlıyorum ve kendime ait bir sürüm var. Ailemle birlikte de bu işi yapıyorum. Babamdan sonra bayrağı ben devralacağım. Toroslarda yaşam zor ama güzel. Yani nasıl zor? Kışın ayrı zor, yazın ayrı zor. Eğer olduğunuz yerden mutluysanız ve memnunsanız hiçbir zorluk size zor gelmiyor. Yani o zorluğu bunu aşınca geçeceğini bildiğiniz zaman hani cefası da başım üstüne sefası dedikleri anı yaşıyorsunuz yani.
Çocukluğum bizim hep yaylada geçti zaten. Okul kapanınca biz direkt buraya geliyorduk. Annemler normalde biz göçebe bir yaşam sürdüğümüz için Nisan gibi yaylaya çıkıyorlar. Yani şu anki bulunduğumuz yere. Biz de Nisan ayından sonra okul kapanana kadar babaannemin yanında kalıyorduk. Oradan sonra hafta sonları okul tatil olduğumuz cuma günü biz sırtımıza çantamızı alır köyden buraya yürüyerek 1,5-2 saatte gelirdik. O zamanlar işte ilkokul, ortaokul zamanları. Oradan çıkar buraya gelirdik. O gelişimiz de böyle çok heyecanlı yani. İşte yaylaya gideceğiz, annemgilin yanına gideceğiz falan. O hafta sonumuz burada geçerdi. Pazar günü babam bizi yine köye götürür, okula devam ederdik. Yaz sezonu gelirdi, yine buraya gelirdik. Yani yayla bizim için şimdiki sezonda, yani şimdiki çocuklarda çok sıkıcı gelebilir. Çünkü burada internet yok, işte elektrik yok. Yani ne bileyim televizyon yok, radyomuz bile yok bizim. Ama bizim burada yaz akşamlarımız nasıl geçiyor? Babam oturur bize masal anlatır. 2-3 tane bildiği bir masal vardı. Her akşam birini anlatır. Sonra askerlik anılarını anlatır, gençliğini anlatır. İşte şurada şunu yapmıştık. Biz en çok muhabbeti ailecek yazın burada yapıyoruz. Köye gittiğimiz zaman televizyon oluyor. Babam işte haber izleyeceğim, annem dizi izleyeceğim derken sohbet falan yok. Ama yazın buraya geldiğimizde her sene dinlediğimiz belli başlı masallar olur, anılar olur. Onlarla geçiyor. Burada çok sıkılmaya vaktimiz olmaz zaten. En çok iletişimi burada kuruyoruz. Bu da teknolojiden uzak olduğumuz için. Büyüktü. Şöyle vardı. Kuyruğu beyaz mıydı? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Kedi gibi bir şeydi. Küçükmüş o zaman. Yani küçük değil, orta boyluydu ya. Ben ne bileyim, normal tilki işte. Bir an yakalamayı sevmeyi düşündüm. Gel dedim, seni seveyim dedim, kaçtı. Madem gel. Güzel kız. Paşam gel aşkım gel. Gel gel. Anneni buldun mu sen? He? Buldun mu anneni? Bala. Bala. Ne oldu? He? Ne oldu? Deyince karnını doyurursun, yemiyor. Kurban olurum. Kirli bunun içi. Az sazı benim çeksen o zaman arkaya. İyi iyi. Ona çok mu çok yukarı kalkır anneciğim ellerini sıcak alacağım. Onun rengi ya. Az ileri de sayacak arayın. Şimdi
şeyden alalım. Bırak başlayayım ben. Atıverelim. Ayşe bizim geçi gelmiş. Annem söyledi. Ne zaman kesiyoruz? Kesmiyor zaten onu kestim ya ona bir çan takacağım boğazına. Mustafa'ya diyelim de bunu kesek de gelir yiyelim. Biz karşı yamaçta kurmanda bir kısır geçimiz vardı. Halay Yakaladık keseceğimizde bizim oğlanı yere çarptı geçi kaçtı yakalayamadık. Firar etti Köyde. geçi. Bak bir aydır yoktu. Oradan nereden vurduysa vurmuş çıkmış gelmiş bugün baktık davarın içinde geçi. Köyden buraya kadar gelmiş nasıl? Bir ay oldu mu? Bir ay oldu işte. Yakın. Gelmez diyorduk. Hani büyük ara iri Yazmış davar olsa geçiydi. gelir de İri davar olsa yazmıştı bu gelir de ya. yazmış geçiydi bir. O bile Ayşe gelmişti. güneşte tüyleri sararmış geçini. Siyah boz olmuş. Ona kaç tane dura dura bence tepe. Susuzluğa dayanamıyor. Susuz kalıp garibim oralarda. En sonunda dama demiş lan ben gideyim Asatağına ne varsa o var. Ağamın yanına varayım demiş. Artık ama geçi töbe kesmez. Eceliyle ölür o geçi. Doğa güzel, doğada hayvanlar güzel de işte insanoğlu bozuyor tüm düzenini. Benim buraya misafirler geliyor. Şuralarda kelten, koçmar, sincap, şu ağaçların başında koşuyor. Abo gitti, geldi siz burada nasıl örümcek? Ya burada yaşanım ya ne var? Hayvan insana ne yapar ya hayvanlar? Biz iç içe yaşıyoruz. Kuşa kurula biz hiçbir şey. Yılan dahi gelse biz zarar vermiyoruz hiç. Onlar da bize zarar veriyor valla. Dolanıp duruyorlar. Onlar da bu memleketin sahibi, tek sahibi biz değiliz ki ya. Dur Elif. Dur. Çocuğun Çocuğun yarasını görüyor. Ama çocuğum çok aç. He belli. Elif sen bir durma ayağım ya. Ben de Gözünü seveyim. keseceğim. Kızım şöyle çek. Kafasını o tarafa geçsin. Siz neden böyle diyorsunuz? Ben çekebiliyorum. Kemçüklemeyin. Kim istemiyorum. Bir dur. Sen zor tutuyorum. Ben nasıl tutacağım? Babuşum dur. Şahin de ben tuttum. Evet Şakir'im orada. Dur. Kurban olduğumun yarattığı bir dur. Biz bu bacak aralarını hayvanların iyice kılını temizliyoruz şuraları. Mesela diyeceksin orada bir tutam tüyü kalsa ne olabilir? Şimdi şu mevsimde otlar çok, otlar tohumlanmış, tüm bu tıraklar olmuş dikenli. Şimdi o dikenler buralara yapışıyor o tüylere. Hayvan yürüdük sıra göğsünü sürtüyor, göğsünü yara yapıyor. Hayvana işkence yapıyor ya, bunu çıkaramıyor, ne yapsın? Biz onun için kırkarken hele bu bacak aralarında, bu göğsüne yakın yerlere çok dikkat ediyoruz. Orada uzun tüy koymuyoruz. Temizliyoruz ki o bu tırak yapın. Şurada bir tanesi yapışsa şu iç tarafa, ne oluyor? Hayvan yürüdük sıra göğsüne, göğsüne süt bastırınca geriliyor. Sürtüyor, diken devamını sürtüyor göğsü. Hayvana eziyet oluyor. Onun için bu etek kısımlarını daha çok dikkatle temizliyoruz. Ya bunlar önceleri kılcılar geliyordu. Onlara satıyorduk. Ucuz fiyata. Şimdi son senelerde pek gelmez onlar. Yakıveriyoruz. Yani adamını bulmak lazım. Değerlendirmek lazım. Onu da. Çok yakışıklı oldu. Getir. Elif, Ama lütfen. Elif'im. He. Neden akıllı durman kızım sen? Ama ben de kırpmayı biliyorum. Siz bana kırpıtmıyorsunuz. Ya çocuk hiç yapamayacağı işine uğraşıyor. Hiç yaptığı işine. Ya baba ya. Al sakal ya tut ya. Geçiler beğenmez sonra kızım. Dekir mi geçileri beğenmeyecek, geçiler mi dekiri Geçiler beğenmeyecek? bunu beğenecek. Onun için bak abisi güzel kırkıyorum diye bu böyle duruyor ha. Gene yakışıklı hissedecek. Geçiler bunu bir gördü mü bayılacaklar Delmoğlu. Nereden gelmiş bu pehlivan diyecekler. Nereden gelmiş bu yiğit diyecekler. Ama bir kere de ben kırkayım. Az süre bir keçi tutacağım ben kıracağım baba. Çok tüylerde beni beklemezsin çünkü.
Sen beceremiyorsun dersin, yarısını da alırsın. Saymayı unuttum, 10 kadar oluktur zaten. Baba ben burayı bitirdim. Keçilerimiz dağdan geliyor, yayılıyor. Sağıyoruz onları bir şekilde. Kazana süzüyoruz. Biraz dinleniyor bir saat kadar. Ondan sonra maya atıyoruz. Mayamızı attık mı karıştırıyoruz. 2 saat öyle dinleniyor. Ondan sonra peynirimiz olmuş oluyor. Kesiye döküyoruz. Kesiye sıkıştırıyoruz. Suyunu çıkarıyoruz onda. Ondan sonra suyu kaynatıyoruz. Kazana döküyoruz. Normal kazana. Onun suyunu kaynatıyoruz. Biraz da süt döküyoruz. Lor çok sık çıksın diye. Ne oluyor, ne oluyor? 4 tane barnak yiyor oradaymış. Aynen nadir bu görülen bu gençlik bu. Başka ürün yok yani böyle. Ne oğlum? Bu kurt sineği bu hayvanlara burnuna atıyor, gözüne atıyor, insanlara da atıyor. Hayvanlar içerisinde gezerken sakat ediyor işte bu. Böyle havada uçarken biz iyice alışmışız, havada böyle önünden geçerken atıyor veya hayvanların burnunun önünde atıyor. Ondan sonra da bu herhalde hayvanların beynine giden deli baş falan olan o kurtları üreten sinek. Bu böyle bir sinek. Düşmanımız ya. Bizim düşman bu. Öldüreyim ben bunu iyice belki ezeyim. Bunu şu çıpta iyice bir şey oluyor yavrusu. Atıyor kum gibi. Baba iyice öldü, Ondan senin sonra öldü da mü? anasını ağlatıyor adamın. Hiç hayır olmuyor. Böyle bir mahluk. Allah musallat yarattı bunu. Hayvancılığın en çok sevdiğim yanı hiç insan ayağının basmadığı yerlere bile ben onlar sayesinde gidebiliyor olmam. Ama en sevdiğim sezonu da doğum sezonu. Yani hayvan böyle doğum yapacak ve sen o ana şahitlik ediyorsun. Yani benim en mutlu ve en zevk aldığım bölüm orası. Yani nasıl bir şey doğacak, doğumu nasıl olacak, erkek mi olacak, kız mı olacak, rengi nasıl olacak. Yani bir de mucize gibi bir şey, yani senin eline doğuyor ve hani biz onlar ilk sütünü biz veriyoruz. Bu anlara şahitlik etmek benim için mükemmel. Hayvanlarla aramda bağ aslında kendiliğinden kuruluyor ve bizim hani çok sayıda hayvanımız var. Mesela şu an 170 tane oğlağımız var ama hepsiyle aynı bağ kuramıyoruz. Böyle mesafeli, mesela en yakın arkadaşım vardır ama bir de arkadaşın vardır. 170 tanesi benim arkadaşım ama içinden bir tanesi ya da 2 tanesi de en yakın arkadaşımdır. Bu da nasıl oluyor? İşte annesi ölmüş oluyor ya da annesi onu istememiş oluyor. İşte biz onu kendimiz besliyoruz ya da çok hastalanmıştır. Onun hastalığıyla biz ilgilenmişizdir. Yani bu şekilde aramızda bağ oluşuyor. Ona isim veriyoruz. Mesela bir tane Şakir var. Şakir deyince geliyor.
Sesim uzaktan duysa da geliyor. Çünkü biz onu birkaç kere tilkinin ağzından aldık, yaralanmıştı. Annesi de kabul etmemişti onu. Yani biz büyüttük, yaralarını biz iyileştirdik, işte beslenmesini biz yaptık, ismini biz verdik. Sonra bizimle beraber uyudu, bizimle beraber kalktı. Bizden biri gibi olunca aramızdaki bağ böyle oluşuyor. Yani hepsiyle bağ var ama bazılarıyla çok farklı. Üniversiteye başladım. Herkes böyle babaların mesleklerinden bahsediyorlar. Ben dedim ki ben yörüğüm. Kimse yörüğün ne olduğunu bilmiyor tabii. Hatta bir arkadaşım şey zannetmiş. Ben yörüğüm deyince babamın yörük şirketi var. Hani şirket ismi falan zannetmiş. O çok komik bir şeydi. Daha sonra ben insanlara yörüğün ne demek olduğunu anlattım. İşte yörük kelimesi yürümekten geliyor. İşte sürekli göçebe halinde hayvanlara ve mevsimlere göre hareket eden insan topluluğu dedim. Sonra ilgi görmeye başladı benim hayatım. Çünkü onların çocuklukları hep şehirde geçmiş. İşte sokakta oynamışlar. Benimki keçilerle geçti, dağda geçti. Ben diyorum ki ben sincapın peşinden kovalıyordum. Onunla oyun oynuyordum diyorum. Onlara çok ilginç geliyordu. Hafta sonları ben eve geliyordum. Evim çok yakın olduğu için. Arkadaş grubum ben geri okula gittiğim zaman Ayşe hafta sonu ne yaptın bize de anlat falan demeye başladılar. Bu süreçten sonra arkadaşlarım çok ısrar etti. Hani bunu bizimle paylaş, işte herkes görsün, işte senin hayatın çok farklı falan diye. Sonra ben bir süre bu kaldı. Sonra ben onları benim köyüme getirmeye başladım. Çünkü çok merak ediyorlar ya bu hayatı da görsünler diye. Onları aldım geldim. Herkes o kadar mutlu ki yani Ayşe biz daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Hani sen gerçekten çok güzel bir hayat yaşıyorsun falan diye tepkiler almıştım. Yani arkadaşlarım da benimle birlikte birkaç günlüğüne de olsa yörük hayatı yaşamış oldular. Haydi Elif'im sür ver anam. Elif yok. Elif. Ünlü olacaksın ha. Benden bu kadar. Çocuğuma taş vurma. Döverim seni ha. Son numara kardeşim. İkimiz de hemen hemen aynı günlerde doğduk. O 12 Temmuz, ben 15 Temmuz. Birbirimize de çok benziyoruz zaten. Elif birazcık bana benziyor. Hatta biraz değil bayağı benziyor. Hayvanlarla çok ilgili, içli dışlı. Okumak istemiyorum ya. Yani Bağıra bağıra söyle. okumak istemiyorum. Okumayacakmış, çoban olacakmış. Ama beni örnek aldığını düşündüğüm için ben de diyorum ki ben okudum geldim. Sen de oku geri gel. Bakalım şu an bir sürtünme içerisindeyiz ama inşallah bunu aşacağız diye düşünüyorum. Ben direkt okumasam senin çiftliğine ayrıkçı olarak gelsem. Ben aylıkçıma diplomalı çoban istiyorum Elif'ciğim. Ya sen de çok istiyorsun ama ya.
Bizim geçim kaynağımız genel olarak hayvan üzerine. Çok tarımla içli dışlı değiliz. Tarımı sadece yaz sezonunda yapıyoruz sebze olarak. Onu da işte kışlık besinlerimizi karşılamak için ve yazın tüketmek için yapıyoruz. Hayvancılıkta da biz sütü peynir olarak değerlendiriyoruz daha çok. Bu süreçte de bizim kemikleşmiş bir müşteri kitlemiz var. Yani babamın yıllardır peynir verdiği müşterileri var. Bu müşterilerimize veriyoruz. Daha sonra başka bir geçimimiz de biz üretim yaptığımız için kışın Şubat ayında, Ocak veya Şubat ayında doğan yavruları Ağustos veya Eylül, Ekim gibi satıyoruz. Bir geçim kaynağımız da bu. Daha sonra kurban sezonunda kurbanlık yapıyoruz. Aslında geçim bizim böyle her ay belli bir miktarda gelen bir paramız yok. Böyle olduğu için de bizim elimizde toplu paralar geçiyor. Yani bizim buralarda eğer çok önemli iş yapacaksan, diyelim ki ev yaptıracaksın. Bunu muhtemelen ya kurbandan sonra ya da işte ne bileyim güzün işte çebiç satımından sonra, yani Ağustos, Eylül'den sonra yapılır. Çünkü toplu para o zaman geliyor. Bu aradaki para kazanmadığımız süreçlerde de mesela biz peynire Nisan ayında başlıyorsak, çok eski, yani bundan birkaç sene önce Nisan'da falan başlıyordu babamgil. O zamanki işte Nisan'da gelen peynir parası bizim cep harçlığı oluyor. Yani bu süreç böyle devam ediyor. Toplu para her zaman bir kısmı ayrılır yatırım olarak, bir kısmı da evin ihtiyacı olarak kullanılır. Yani sürekli aylık gelen bir gelir yok. Ama bizim gibi üretim yapan bütün yörükler muhtemelen hep böyle yapıyorlardır. Yani peynir cep harçlıkları, çebişler yani oğlakları satıp para kazanırlar. Kurbanlık yaparlarsa kurbanlıktan. Ben üniversiteden geri geldikten sonra benim yaptığım annemgilden farklı olarak ben mesela internet üzerinden adak satışı yapıyordum. Yaptığım satışlarda da mesela ayda 4 tane adak sattığımızda bu bizim evin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde oluyordu. Bu mesela benim yeni geliştirdiğim bir şey. Babam için bu çok büyük bir adımdı. Çünkü internet üzerinden insanlar bana diyor ki işte ben adak alacağım. Ben fotoğraf atıyorum, video atıyorum. Tamam diyor, seçiyor. Sonra parayı gönderiyor. Ben kesiyorum. Ev dağıtırken veriyorum. Babam diyor ki ya diyor bu hiç olmaz falan diyordu. İlk başta hiç razı değildi. Sonra bir baktık ki bu iş oluyor. Dedi ki kızım sen bu işi biliyorsun artık, ben sana güveniyorum. Bu da benim aileme kattığım yeni bir geçim kaynağı oldu. Toroslarda vahşi yaşam oldukça var ama bizim olduğumuz yaylada daha çok domuzlar ve tilkiler var. Yani büyük anaç keçilere saldırabilecek hayvanlar yok burada. Çok aç kaldığında bir sezonda domuzlar bizim keçilere saldırmıştı ve bir sezonda bir kurt vardı. Daha sonra işte yaban köpekleri falan oluyor ama bunlar yani çok kısa ve çözümü üretilebilir şeyler oluyor. Bunun bize çok fazla zararı olmasa da, yani bizim sürekli bu yaşamımızı etkilemese de az bir etkisi var. Onun dışında bizim hayvanlarımızı biz buradan dağa sürdüğümüz zaman, zaten yaz sezonunda bizim hayvanlar özgür hayvanlar oldukları için buradan biz sürdük mü onlar dağın tepesinde kendi hallerine yayılırlar, yatarlar. Sabah saat 8-9 gibi kendileri eve geliyorlar. Ama eğer yavru olursa annenin yanında bu sefer tilki veya işte çakal dediğimiz o daha böyle küçük yavruları avlayabilecek olan hayvanlar zarar veriyor. Bu süreçte de biz o yavruları daha göndermiyoruz. Benim en büyük hayalim kendi köyümde, kendi topraklarımda, ait olduğum yerde ekolojik bir çiftlik kurmak. İnsanların gelip benimle birlikte bu yaşamış olduğum yörük hayatını deneyimlemelerini istiyorum. Yani benimle birlikte kalsınlar, işte hayvanlarla ilgilensinler, toprakla ilgilensinler. Yani insanlara benim yaşadığım bu ortamı, bu doğal ortamı onlara sunabilmek istiyorum. İleriki yıllardaki en büyük hayalim de bu. Kadın isterse her şeyi yapabilir. Buna canı gönülden inanıyorum. Çünkü ben üniversite açık liseden mezun oldum ve hani 4 yıllık lisanslı bir bölüm kazandım.
Mesela buna kimse inanmıyordu ama ben kendim inandım ve yaptım. Kişinin önce kendine inanması gerekiyor bir şey yapabilmesi için. Mesela benim bu hayalimde de işte ben dedim ki burada yaylada yapacağım bunu. Kimse bana inanmıyor. İşte sosyal medyaya başladım. İşte dediler ki yapamazsın orada, hani kim bu hayatı merak edecek? İnsanlar İstanbul'dan benim takipçilerim böyle sırf bu hayatı görmek için. Babam diyor ki şaşırmış bu millet. Dedim ama insanlar merak ediyor. Yani daha önce hiç böyle bir şey görmemişler. Yani görseler bile ya televizyonda görüyorlar, o kişiye nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlar ama bana ulaşabiliyorlar ve gelmek istiyorlar. Hani ben de eğer birazcık daha kendi imkanlarım olduğunda yapabilirsem bu hayatı daha sık deneyimlemek için buraya bir ekolojik çiftlik kurmak istiyorum. Yani buna da kendime çok fazla inanıyorum. Kimse bana inanmasa da ben inanıyorum, yeter. Buradan da tüm insanlara küçük bir mesaj vermek istiyorum. Doğa bize emanet, biz emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Yani biz Elif'i yetiştirirken bile gerçekten yiyecek yanında götürüyorsa bile çöpünü cebinde geri getiriyor. Yani biz çok dikkat ediyoruz böyle şeyler ama diğer insanlar bu kadar dikkat etmiyor. Etmedikleri için de çok fazla doğaya zarar veriyoruz. Biz burada misafiriz, doğa da bize emanet. Emanete sahip çıkalım. Bu kadar.